ve sahabeleri gibi inanacaksın. Öyle yeni çıkmış olan reformist hocaların, Vehhabilerin ya da Şiilerin dediği gibi değil. Peygamber ve sahabe nasıl inanıyorsa ben 14 asırlık o çizgideyim. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İşte ey amenu olanlar dediği zaman Allah'ımız bunu kastediyor. Ey amenü iman etmiş olanlar Allah'a ve Resulüne, sadece Allah'a değil, Allah'a ve sana bu kitabı getiren Resul'e iman edenler. Bunun tamamına iman etmiş olacaksın. Peşinden Allah'ımız bir emirde bulunuyor. Âmenuttekullah, takva edin. Kur'an'da 250 tane geçen kelime, en çok geçen, zikirden bile daha çok takva kelimesi geçer. Namazdan bile daha çok bu kelime geçer. İttekullah, Allah'tan korkun. Âmenuttekullah, iman ettikten hemen sonra bizden istediği şey neymiş Allah'ımızın? Allah'tan korkun. Gıybet yapacağın zaman Allah'tan kork. Yalan söyleyeceğin zaman Allah'tan kork. Piyango bileti alıp yanındaki esnaf kardeşinin cebindeki parayı çalacağın zaman Allah'tan kork. Köşe başında arkadaşlarınla kadın kız muhabbeti yapacağın, geçen kadınları keseceğin zaman Allah'tan kork. Terk et o köşe başını. İttakullah, Allah'tan korkun. Bu korku olmazsa gerçek bir iman ehli olmamış oluyorsun. Sadece Müslümanlık dilinde kalıyor. Ben Müslümanım demiş oluyorsun. Ben tekvandocuyum diyen ama tek bir idmana bile gitmeyen bir adam gibi. Ben motor teknisyeniyim, araç motorlarından çok iyi anlarım diyen ama hiçbir eğitim almamış, hiçbir ustanın yanında gidip yağ bulamamış bir adam gibi. Motor konusunda kitaplar okumuş ama hiçbir ustanın yanına gitmemiş. Eğitim almamış. O yağlara bulanacaksın kardeş. Yağ bulanmadıkça, o arabanın motorun yağını üstüne atmadıkça, elbiselerin pislenmedikçe senden araç motoru uzmanı olmaz. Aynen bunun gibi ellerin, alnın, dizlerin, yani Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle 7 kemiğin secdeye varacak. 7 kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Hadis-i şeriftir. 2 ayak, 2 diz, 2 el, 6. Bir de alınla burun. Yere temas edecek. Buna 7 kemik denir. Alınla burun tek kemiktir. 7 kemik üzerine secde etmekle emrolundu. Muhammed Aleyhisselam bunu söylüyor. Namaz kılanlarla kılmayanların arasına bir çizgi çekmiş. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Kim bu çizgiyi ortadan kaldırırsa küfürle arasında bir fark kalmamış olur. Buyuruyor ve sen diyorsun ki ben namaz kılmıyorum ama Müslümanım. Bu nasıl bir kendini kandırma? Bu nasıl bir tiyatro? Hepimizin ruhunun gıdaya ihtiyacı var. Bedeni gıdasını almayan bir Müslüman intihar etmiş sayılır. Bu açlık grevine girenler var. Komünistler, solcular falan çok yaparlar, biliyorsunuz bunu. Açlık grevi ama bunların ikisi biraz farklı. Su içebiliyor. Açlık orucu, ölüm orucu. Bari oruç kelimesini kullanma ya. İslam'ın tabiridir oruç. İslam'dan başka hiçbir ritüelde yoktur. Niye bizim tabirimizi kullanıyorsun? Ölüm orucu diyorsun. Komünizmi yaşatmak için ölüm orucu tabirini kullan. Başka bir şey bul. Marx'ın söylediği bir fetva yok mu? Onun aldığı bir vahiy falan yok mu? Karl Marx'tan al. Niye benim Kur'an'ımdan deyim alıyorsun, oruç diyorsun? Ölüm orucuna başladık. Bir adamın bedeni ihtiyacı olan gıdasını vermemesi, yani yiyip içmemesi intihar etmek anlamına gelir. Yiyip içmeyi kesmek yasaktır. Hatta üst üste oruç tutmak bile caiz değildir. İslamiyet'te haramdır. Ne demek üst üste oruç? İmsak vaktine kadar yedin içtin. İmsakta niyetlendin oruca. Ne zamana kadar yiyip içmekten ve cinsi münasebetten kesiliyoruz? İftara kadar, akşam ezanına kadar. Akşam ezanına geldin, dedin ki ben bugün çok şevkliyim, çok iştiyaklıyım, pek acıkmadım da kendimi iyi hissediyorum. Bir damla bile su içmeden bir oruç daha tutacağım. Bu adam sevapkar mıdır, günahkar mıdır İslamiyet'te? Günahkardır. Bunu ancak Muhammed Aleyhisselam yapardı. Üst üste 3 gün oruç tutardı. Visal orucu denir buna, visal orucu. Sahabeler dediler ki biz de senin gibi tutmak istiyoruz. Hayır. Siz benim gibi tutmaya güç yetiremezsiniz ve helal değildir. Peki sen nasıl tutuyorsun ey Allah'ın Resulü? Beni melekler yediriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerinden bir tanesi ne? İşte budur. Normal bir adam, keyfine düşkün bir adam herkesten daha çok yer. Herkesten daha çok klas yemek yer. Ama Allah'ın peygamberi herkesten daha çok ibadet yapıyor. Herkesten daha az yiyor. Ve herkesten daha çok oruç tutuyor. Haftanın 2 günü oruç tutardı o devamlı. Pazartesi, perşembe oruç tutardı. Bazen visal orucu yapardı. Bak ona helal olan bazı şeyler var ki bize helal değil. Bir misal daha getireyim. Bir Müslüman erkek zaruret halinde ikinci bir eşle evlenme ruhsatı var mıdır? Vardır.
Bu ruhsat kaça kadar vardır? Kur'an'ın deyimiyle 4 eşe kadar. Zaruret hallerinde. Çok sıkı, zor şartları vardır. Bu şartların yerine gelmesi çok zor. Ama oldu ki bu şartlar yerine geldi. 4 eşe kadar alabilir, 5. hanımı alamaz. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın 10 tane, 11 tane hanımı vardı. Bakın ona helal olan, bize helal olmayan bir şey bu. Tıpkı oruç da bunun gibidir. Peş peşe bozmadan oruç tutabiliyor ama biz tutamıyoruz. Bir adam, ben takvamın daha çok artmasını istiyorum. 3 gün boyunca yemek yemeyeceğim diye yemin etse, bu adamın yemini geçersizdir. Ve bu adam intihara teşebbüs etmiş sayılır İslamiyet'te. İntihar İslam'da en büyük günahlardandır. Tıpkı zina gibi, tıpkı içki ya da kumar gibi kardeşler. Şu halde bedenin ihtiyacı olan yemeği bir adam vermiyorken nasıl ki intihar etmiş sayılıyorsa, ruhun ihtiyacı olan namazı, orucu, zikri, ilim meclislerini, kitap okumayı, Kur'an okumayı ruhuna vermeyen adam ne etmiş sayılır? Bu adamın imansız ölme ihtimali tıpkı bedeni intihar ettirmek gibi. İmansız ölme ihtimali çok yüksektir. Çünkü ruhun ihtiyaçlarını vermiyor. Ruhun gıdasını, ihtiyaçlarını vermediği zaman ruh nefes alamıyor. Konuşacak, konuşamıyor. Hani bazen hasta oluruz. Yatağa yatarız. Ağır bir hastalık geçiririz. Eşine, hanımına, abine, kardeşine, annene bana bir bardak su getirir misin diyecek mecalin kalmaz. Ben bu hastalığı hayatımda 2 ya da 3 defa yaşadım. Dilimden ağzımı açacak mecalim yok. Sanki bir ölüm hastalığı gibi. Bana bir bardak su getirin ya diyecek mecal yok. Ruh da hasta bırakılırsa, ruh güçsüz ve zayıf bırakılırsa, nefs kuvvetlendirilirse, ruh namaz kılman lazım diye sana nasihatte bile bulunamaz. Ağzını açamaz. Sen onun ağzını kapat. Ruh seni İslam'a davet eder. Ruh hastalanmaz. Ruh sadece üzeri örtülür. Pisliklerle üzeri örtülür, konuşması engellenir. Ruh asla arızalanmaz, hastalanmaz. Çünkü o Allah'tan gelendir. Şimdi bunu bir misalle açıklayacağım. Çok daha iyi anlayacaksın kardeşim. Bir el feneri düşün, el feneri. El feneri ne kadar ömrü vardır? Pili tutuncaya kadar ömrü vardır. Pili koydukça o çalışmaya devam eder. Bir el feneri düşünün. Ruh bu el feneri gibidir ama pile ihtiyacı yok. Çünkü Allah tarafından enerji onun tarafından verilmiştir. Ömür vadesi gelinceye kadar o ışık yanar devamlı. Sen de aldın bu el fenerinin üzerine yerden birkaç avuç çamur aldın. El fenerinin üzerini kapattın. Şunu diyebilir misin? Bu el feneri bozuldu. Çalışmıyor el feneri. Bak ışık vermesi lazım, çalışmıyor diyebilir misin? Diyemezsin. El feneri hala açık. Enerji veriyor ama sen el fenerinin ucunu, o camlı bölgeyi çamurla kapattın, ışığı kestin. Sen yaptın bunu. İşte verdiğim bu misaldeki çamur nefstir. O içindeki var ya hani Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen senin en büyük düşmanın 2 kaşın arasındaki nefsindir. Aha burası. Bu bizim en büyük düşmanımızdır. İmam Rabbani bundan bahsediyor. Bunu anlatıyor şimdi bize. Şimdi bu nefsi kuvvetlendirdiğin zaman ruhun ihtiyacı olan gıdayı, yiyeceği yani ibadeti ona vermediğin zaman ruh nefsin karşısında böyle olur. Peki abi. Tamam abi. Ne diyorsan odur abi. Nefs ne diyorsa yani şeytanın hizmetkarı olan bizi cehenneme atmaktan başka hiçbir gayesi yoktur nefsin. Benim vatanım, mekanım cehennemdir diyor nefs. Çünkü ben Allah'a, ahirete falan hiçbir şeye inanmıyorum. İbadetin varlığına inanmıyorum. Hani bugün var ya konuşanlar, sosyal medyada yazışanlar, bağırışanlar. Biz Allah'ın var olduğuna inanmıyoruz. Bak nefs artık sesi o kadar gür ve kuvvetli çıkıyor ki içerisindeki bedeni artık konuşturabiliyor. Söyletebiliyor. Sahibi olduğu beden bile artık Allah'ın varlığını açık bir şekilde inkar edebiliyor. Müslümanların bile aklından, kalbinden bazen vesvese geçer. Şeytan söyler. Allah'ı kim yarattı? Ama diline vurmadıkça bu vesvesenin bir geçerliliği yoktur. İman varsa hırsız gelir. Bir evde eşya varsa, kaliteli şeyler varsa, pahalı şeyler varsa hırsız gelir. Evin içi boşsa oraya hırsız girmez. Müslümanlık da böyledir. Bir adamın imanı güçlüyse varsa oraya şeytan vesvese verir. Kafasını karıştırmak için. Burada sorun şu, dile dökmemen gerekiyor bu vesveseyi. Konuşmaman, bundan bahsetmemen gerekiyor. Kurmayacaksın, kafandan atacaksın. Ancak şeytan bazı bedenlerde, nefs bazı bedenlerde o kadar fazla kuvvetli olmuştur ki bırak kısık bir sesle bunu söylemeyi artık adam haykırıyor. Ne Allah'ı, ne ahireti, ne peygamberi, ne Kur'an'ı, boş şeyler bunlar, inanmıyoruz. Bak artık nefs bu adama tamamen tahakküm etmiş. İşte Allah en evvel imandan hemen sonra bizden ne istiyor?